Herkese merhabalar. Bugün sizler için kış hazırlıklarında olmazsa olmazım çok lezzetli bir sos tarifi hazırladım. Bahçemden topladığım çeri domates ve biberlerle bugün sizlere çok lezzetli bir kahvaltılık sos tarifi sunacağım. Sözü çok uzatmadan hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Ben bugünkü sos tarifimde bahçemden toplamış olduğum 4 kilo kadar çeri domates kullanacağım. Sizler bu tarifi dilerseniz petek domateslerle de yapabilirsiniz. Ben elimde fazla miktarda olduğu için bu domatesleri kullanmak istedim. Öncelikle domatesin bu sap kısımlarını koparalım. Varsa içerisinde çürük, onları da ayıralım. Mutlaka çürük çarık domates varsa onları ayırın. Şimdi güzelce domateslerimi yıkıyorum ve yıkadıktan sonra uygun bir tencerenin içerisine hiç bölmeden ve hiçbir şekilde kabuklarını soymadan aktarıyorum. Sizler petek domates kullanacaksanız yine bu şekilde dörde bölerek tencerenin içerisine alarak yine aynı şekilde bu tarifimi yapabilirsiniz. Bu sosun yapımında domatesleri tek tek soymakla uğraşmıyoruz. Aynı zamanda da rondoda yapmıyoruz. Şimdi domatesleri ocağımın büyük gözüne aldım ve kapağını kapatarak bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Mutlaka kapağını kapatın ki domatesler kendi suyunu kolaylıkla salsınlar. Şimdi sos tarifimde kullanacağım kapya biberleri ve yeşil biberleri de güzelce yıkadım ve bu şekilde kurutuyorum. Çünkü bu sos tarifimizde bu biberleri fırın içerisinde bir közleme işlemi yapacağız. Şimdi güzelce yıkayıp kurutmuş olduğum biberlerimi bu şekilde fırın tepsimin içerisine diziyorum. Bir tarafına yeşil biberleri, diğer tarafına da kapya biberleri koyuyorum ve fırının yüksek ayarında közlenmesi için fırına gönderiyorum. Bu arada tenceremdeki domatesleri de şöyle ara ara karıştırıyorum ki dibi tutmasın. Gördüğünüz gibi hafif hafif sulanmaya da başladı. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra tekrar kapağını kapatarak domateslerimi kaynatmaya devam ediyorum. Bu arada fırına göndermiş olduğum biberlerimi de kontrol ediyorum. Çünkü yeşil biberler kapya biberlere göre daha erken bir sürede közlenecektir. Şöyle biberleri alt üst ederek her yerinin eşit bir şekilde pişmesini ve közlenmesini sağlıyorum. Ve tekrar tepsimi fırın içerisine göndererek ve gözüm üzerinde kontrollü bir şekilde közleme işlemine devam ediyorum. Evet, yeşil biberleri çok öldürmeden hafif közlenmiş bir şekilde servis tabağının içerisine alıyorum. Yeşil biberleri çok fazla közlemeyin ki kurumasın. Bu şekilde servis tabağına alarak kenara alıyorum ve diğer kapya biberlerini tepsi içerisinde közlemeye devam ediyorum. Evet, fırından çıkarmış olduğum yeşil biberlerim soğuduktan sonra şimdi bir kesme tahtasının üzerine alarak bu şekilde sap kısımlarını kesip kenara alıyorum ve sonrasında da çok küçük olmayacak şekilde videoda gördüğünüz şekilde doğrayarak hazırlıyorum. Bu sos tarifimizde yeşil biberler ve kapya biberler közlenerek kullanıldığı için ayrı bir lezzetli oluyor. Sizler de bu tarifi denediğinizde ne kadar lezzetli olduğu konusunda bana hak vereceksiniz. Bu arada kapya biberlerim de çok güzel fırın içerisinde közlendi. Şimdi kolayca soyulması için bir servis tabağının içerisine alıyorum ve sonrasında da üzerine bir poşet kapatıyorum. Ben direkt sıcak biberleri poşet içerisinde koymuyorum. Sıcak poşetle etkileşime girmesini istemiyorum. Bu şekilde üzerini kapatarak kenarda yaklaşık 10-15 dakika boyunca bekletiyorum. Bu sayede biberler kabuklarından daha kolay bir şekilde soyulmuş oluyor. Kenarda kaynayan domateslerimi de bu arada kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi iyice sulanmaya başladı ve yumuşadılar. Domatesler bu şekilde güzelce yumuşadıktan sonra bir blender yardımıyla iyice ezerek püre haline getiriyorum. Bu aşamada ocağınızın altını kısın, kısık ayarda kaynamaya devam etsin. Blenderınızı da ara ara dinlendirin ki motoru da ısınmasın. Güzelce bu şekilde blender yardımıyla domateslerimizi püre haline getirdik.
Bu aşamadan sonra kapağını kapatmayalım ve sosumuz koyulaşıncaya kadar kaynatmaya devam edelim. Kaynatırken de bu şekilde üzerinde köpükler meydana gelecektir. Onu da bir kaşık yardımıyla şöyle kenara sıyırarak alalım. Ben bu tarifimde çeri domates kullandığım için çeri domatesin yoğun bir şekilde çekirdekleri oluyor. Bu çekirdekleri azaltmak amacıyla şöyle bir tel süzgecin içerisine kaynatmış olduğum sosu dökerek bir kaşık yardımıyla güzelce süzüyorum. Bu işlemi siz dilerseniz kenara alarak da yapabilirsiniz. Bu tarifte siz petek domates kullanacaksanız bu işlemi yapmanıza gerek bile kalmayacaktır. Çünkü petek domatesde bu kadar yoğun bir şekilde çekirdekte bulunmuyor. Gördüğünüz gibi tel süzgecin üzerine almış olduğum sosu kaşık yardımıyla güzelce karıştırarak bu şekilde çekirdeklerinden kolaylıkla ayırıyorum. Bu işlemi ben 2-3 kez yaptım ve fazla çekirdeklerini böylece ayırmış oldum. Evet, domates sosumun fazla çekirdeklerini arındırdıktan sonraki kıvamını da böyle göstermek istiyorum size. Ve toplamda bu kadar çekirdek çıktı. Eğer çekirdek sizi rahatsız etmeyecekse bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Ama dediğim gibi çeri domates yoğun çekirdekli olduğu için ben bu şekilde süzmeyi tercih ettim. Bu arada kapya biberlerim de kenarda güzelce bekledi ve soyulacak kıvama geldi. Yine tahtanın üzerine alarak güzelce dış kabuklarını soyuyorum ve sonrasında iç kısmında bulunan çekirdekli kısmı da çıkartıyorum. Bu aşamada bir kaşık yardımıyla şöyle fazla çekirdeklerini de sıyırabilirsiniz. Tüm kapya biberlerin dış kabuklarını soyarak içerisindeki çekirdeklerini temizledikten sonra yeşil biberlerle aynı boyutta olacak şekilde güzelce doğrayarak onları da bir servis tabağının içerisine alıyorum. Kışlık sos tarifimiz için şöyle yarım demet de maydanoz kullanacağız. Onu da suyun içerisine aldım ve güzelce yıkadım. Burada da toplamda 8 tane sarımsağım var. Sarımsakları da yine öncesinde su içerisinde bekletirseniz soyma işlemi de kolaylaşacaktır. Tüm sarımsakları güzelce soyduktan sonra minik minik olacak şekilde doğruyorum ve önceden közleyip doğramış olduğum biberlerin yanına alıyorum. Yarım demet maydanozu da yine minik minik olacak şekilde doğrayarak kenara alıyorum. Maydanozu sosumuzun içine en son aşamada koyacağız. Evet, domates sosum güzelce kaynadı ve koyulaştı. Gördüğünüz gibi neredeyse tencerenin dibinde olacak şekilde bir kıvam elde etti. Ben toplamda 1 saate yakın bu sosu kaynatarak koyulaştırdım. Size tam yakından göstermek amacıyla da küçük bir tencerenin içerisine alıyorum domates sosumu. Kışlık sosumun tam kıvamını yakından da görün diye derin tencerenin içerisinden alarak böyle küçük bir tencerenin içerisine aktardım. Şimdi koyulaşan domates sosumun içerisine kenarda hazır ettiğim diğer malzemeleri yavaş yavaş ekliyorum. Biberleri ve sarımsakları ekledikten sonra güzelce bir karıştıracağım. Bu arada şunu da belirtmek isterim ki ben bu sosu böyle ekmek banmalık sıvı bir kıvamda seviyorum. Ama sizler böyle çatala daha çok gelsin, koyu bir kıvamda olsun isterseniz biber miktarını fazlalaştırabilirsiniz. Evet, biberleri ve sarımsakları ekledikten sonra şöyle 2-3 dakika boyunca kaynatmaya devam ediyorum. Önceden közlendikleri için uzun süreli kaynatmaya gerek yok. Evet, 2-3 dakika kaynayan sosumun içerisine şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. Burada toplamda 2 yemek kaşığı kaya tuzum var ama ben toplamda 1,5 yemek kaşığı olacak şekilde ekledim. Şimdi 1 yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. Toz şeker ekledikten sonra da şöyle 1 su bardağı olacak şekilde üzüm sirkesi koyuyorum. Ben üzüm sirkesi kullandım. Sizler dilediğiniz sirkeyle de yapabilirsiniz. Şöyle yine 1 bardak olacak şekilde sıvı yağ da ekledikten sonra tüm bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum.
Evet, toplamda 5 dakika kaynatmış olduğum kışlık sosuma en son aşamada küçük küçük doğradığım maydanozlarımı ekliyorum. Maydanozları ekledikten sonra artık kışlık sosumuz kavanozlara girmeye hazır. Sosumuzu kavanozlama işlemi yaparken altını kapatmayacağız. Ben şimdi büyük gözden alarak sosumu küçük gözüme ve kısık ayara getiriyorum. Kavanozlama işlemi yaparken sosumuzun altı da açık olsun. Evet, şöyle sosumun kıvamını da size yakından göstermek istiyorum. Söylediğim gibi böyle ekmek banmalık çok lezzetli bir kışlık sos tarifi oluyor. Kışlık sosumuzu koyacağımız kavanozlarımızı da önceden güzelce kaynar suda yıkayalım ve hazır edelim. Aynı şekilde kapakları da yine kaynar suda bekleterek güzelce kurulayalım. Ben bu şekilde toplamda 5 tane küçük sos kavanozu kullandım. Bu arada en büyük önemli detay da kapakların sıfır, yani yeni kapak olması. Asla kullanılmış kapaklarla kışlık hazırlıklarınızı yapmayın lütfen. Evet, artık hazır olan sosumuzu kavanozlarımızın içerisine paylaştırabiliriz. Bu şekilde kavanozların boğum yerine gelecek şekilde sosunuzu koymanız yeterli. Çok böyle yukarıya kadar koymamaya dikkat edelim. İki ters bir düz olacak şekilde sıkıca kapakları kapatmaya özen gösterelim. Ben kapakları kapattıktan sonra ters çevirmiyorum. Bu şekilde düz olarak kenarda bekletiyorum. Bu arada kışlık sosumuzu kavanozlara aktarırken varsa kenarında sos kalıntıları, onları da mutlaka bu şekilde bir havlu kağıt yardımıyla silerek temizleyelim. Bu şekilde kapağını sıkıca kapatarak tüm kavanozlarımızı hazırlayalım. Söylediğim gibi ben kavanozları kapaklarını kapattıktan sonra ters çevirmiyorum. Böyle sıkıca kapattıktan sonra kenarda hiç dokunmadan bir gün boyunca bekletiyorum. Evet, vermiş olduğum ölçülerle toplamda 5 tane küçük kavanoz kışlık sosum hazır. Bu sos o kadar lezzetli oluyor ki neden az miktarda yaptım diyeceğiniz bir tarif. Evet, tenceremin dibinde kalan sosumu da şöyle bir servis tabağına aldım ve size kıvamını da göstermek istiyorum. Evet, bugün sizlere domates soslu ve köz biberli bir kışlık sos tarifi sundum. Sofralarınıza çok yakışacak, şöyle ekmek bandıra bandıra da yedirtecek çok lezzetli bir sos tarifi oluyor. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Evet, kışlık sosumun bir gün sonraki halini de size göstermek istiyorum. Tüm kapakları çok güzel tuttu. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kapaklarında atma olmadı. Böyle orta kısmı çukur bir şekilde çok güzel bir şekilde tutmuş oldu. Bu sosları karanlık ve serin bir ortamda rafta bir sene boyunca muhafaza edebilirsiniz. Ama o kadar lezzetli oluyor ki bir sene dayanmayacak bile. Evet, bugün bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.